Herkese merhaba. Öncelikle kanala abone olup videoları beğenen herkese çok teşekkürler. Kanalı ilk açtığım zamanlarda Binance'e nasıl kayıt olunur diye bir video çekmiştim. 5 gün önce de Paribu nasıl kullanılır diye bir video çektim ve o videoda normal videolardan bir tık daha fazla izlendiği için baktım ki demek ki yeni kullanıcılar bu borsaları nasıl kullanacağını bilmeyen insanlar yeni kayıt oluyor. O sebepten bir de Binance'i çekeyim dedim. Çünkü biliyorsunuz Paribu Türk borsası, Binance de daha global bir borsa. Yani tüm dünyada kullanılan ve hacmi çok daha yüksek olan bir borsa. Çok daha fazla da içerisinde coin ve kripto barındırıyor. O sebepten bir de Binance nasıl kullanılır diye video çekeyim dedim. Yapmamız gereken ilk şey bu Binance'e kayıt olmak tabii ki. Ben aşağı açıklamalar kısmında referans linkimi bırakacağım. İsterseniz benim referans linkimle de kayıt olabilirsiniz. Kayıt olduktan sonra bu kısma geldiğimiz zaman profil kısmına burada kimlik doğrulama kısmı var. İsterseniz buradan kimlik doğrulamanızı da yaparsınız. Ben burada gördüğünüz gibi yaptım, doğrulandı yazıyor. Ama tekrardan söyleyeyim. Genelde yorumlar geliyor. İşte mesela kimlik onayı ile alakalı olarak videolar çektiğim zaman direkt aşağı yorumlar geliyor. Güvenilir mi, yapayım mı, sen yaptın mı tarzında. Ben sadece şunu söyleyebilirim. Ben kendim düşünüp araştırıp kimlik onayımı yapıyorum. Ama tabii bu kişisel bir karar. Sizin de aynı şekilde düşünüp araştırıp kendi kararınızı vermeniz gerekiyor. Neden? Çünkü ben size herhangi bir borsa için %100 güvenilir diyemem. Binance'te tanıdığım birileri yok. Binance'te çalışmıyorum. Binance'ın sahibi değilim. O sebepten hani ben de buraya biliyorsunuz az çok yatırımım var. Para yatırıyorum. Allah korusun Binance'e bir şey olsa benim de param gidecek. O yüzden hep Binance'e bir şey olduğunda ya da başka bir borsaya bir şey olduğunda hepimizin parası gideceği için kendimiz bunu araştırıp kendimiz bunu sağlamasını yapmalıyız. Tekrardan bunu da söylemiş olayım. Kayıt olduk. Kimlik onayımızı yaptık. Ondan sonra da burada referans kimliği diye göreceksiniz. İsterseniz buradan referans kimliğinizi alıp kişileri de davet edebilirsiniz. Biraz ağ ücretlerinden vesaire indirim kazanmış oluyorsunuz bu şekilde. Eğer yaparsanız. Onun dışında aşağıda güvenlik kısmı ve ayarlar göreceksiniz. Burada ayarlardan işte istediğiniz ayarları yapabilirsiniz. Mesela ben koyu tema yapıyorum uygulamayı. Güvenlik kısmından da Google Authenticator tarzındaki güvenliğinizi ekstra sağlayacak şeyleri de açarsınız. Onu da yaparsınız. Onun dışında hemen nasıl kripto para buraya alacağız diyelim. Nasıl buraya Türk lirası yatırırız ondan bahsedeyim. Eğer direkt Türk lirası buraya yatırmak istiyorsak onun için şöyle cüzdanlara geliyoruz. Burada yatırma seçeneğine tıklıyoruz. Ve yatırma seçeneğine tıkladıktan sonra nakiti seçip buradan Türk lirasını seçtikten sonra bize soruyor neyle yatıracaksın diye. Genelde hepimizin kullandığı olarak yani borsayla az çok ilgilenen Paribu'ya vesaire para yatıranlar olarak söylüyorum. Papara'yı seçiyorum ben. Buradan Papara'yı zaten kullanıyorum. %1'lik bir komisyon alıyor. Direkt buraya Türk lirası ne kadar yatıracaksanız seçtikten sonra ilerle diyorsunuz ve sizi Paribu hesabınıza aktarıyor. Aşağı kısımda size Papara'da kullandığınız telefon numarasını veya normal TC kimlik numaranızı sorabilir. Çünkü Papara'ya da biliyorsunuz kimlik onayı yapmamız gerekiyor. Bu vatandaşlık numarasını vesaire yazdıktan sonra da direkt yolla diyorsunuz ve sizi Papara hesabınıza yolluyor. Ne kadar Türk lirası yatırmak istiyorsanız direkt Binance hesabınıza bu şekilde aktarabiliyorsunuz. Bunun dışında da ana sayfaya gelelim. Bir de kredi ve banka kartıyla almak var. O da Visa ve Mastercard mesela geçiyor. Tıkladığımız zaman Türk lirasıyla almak istediğimiz miktarı yazıp daha sonra al kısmından burada bulunan coinler içerisinde hangisini almak istiyorsak onu girip kredi kartıyla da banka kartıyla da alım yapabiliriz. Evet bu para yatırma nasıl yatırırız veya kartla nasıl şekilde hallederiz diye bunlardan bahsettim. Bir de cüzdanlarımızda olan coinleri yani atıyorum cüzdanımızda Türk lirası var şu an yatırdık. Bu Türk lirasını nasıl başka coin'e çevireceğiz? Yani nasıl alsat yapacağız? Çok kısa bundan bahsedeyim. Ama bundan bahsetmeden önce tekrardan uyarayım. Söylediğim hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Benim kendi kişisel düşüncelerimdir. O sebepten siz de bir şeye eğer yatırım yapacaksanız kendiniz karar verin ve bir tek kesinlikle beni veya bir başkasını dinleyerek bunu yapmayın. Birçok kişiyi dinleyin, birçok araştırma yapın. Ona göre kendi yatırımınızı yapın ki sonradan üzülmeyin. Şöyle piyasalara geliyoruz. Piyasalara geldiğimiz zaman burası direkt zaten şöyle spot'a gelelim. Spot kısmına geleceğiz. Spot kısmı bütün alışverişimizi yani alımımızı, satımımızı yapabileceğimiz yer. Mesela arama kısmına direkt zaten istediğimiz şeyi yazarsak mesela TRY diye yazdık Türk lirası. Türk lirasıyla olan işlem çiftlerinin hepsini bize gösterir. Mesela Türk lirasıyla BNB, BTC, Ethereum, SXP, TRX, Tron tarzında birçok coin'i alabiliyoruz. Buraya Türk lirasını yatırdık ve mesela diyelim BNB satın alma işlemi yapacağız. BNB'ye tıklıyoruz. Burada al ve sat göreceksiniz. Biz şu an almak istediğimiz için ala tıklıyoruz. Ve ala tıkladıktan sonra da sağ tarafta hemen satan kısım ve alan kısmı görüyoruz. Biz şu an alım yapacağımız için satan bir kişiden alım yapmamız gerekiyor. O sebepten de şu an en ucuza kim satıyorsa ondan almamız gerekiyor. Ve bakıyoruz
274.03'e şu an satan var. En ucuza bu satıyor. Eğer hemen almak istiyorsak mesela buraya tıklıyoruz. Şu an değişti tabii. .30 oldu. Her neyse. En alttakini seçiyoruz. En ucuz olanını. Daha sonra ne kadar BNB almak istiyorsak mesela buraya 350 lira yatırdık diyelim. Örnek vermek için söylüyorum. 1.27 adet BNB alabilirsin diyor. Al dediğimiz zaman otomatik olarak direkt eğer en alttakini yani en ucuz olanını seçtiysek buradan direkt alım yapabiliyoruz. Onun dışında da mesela siz buradan işleminizi girdiniz. 274.11 diye yazdınız. Buradan satan vardı. Al dediniz ve burada açık emirlerde sizin eğer alamadıysanız emriniz gözükür. Yani şu demek oluyor. Siz 274.11'den satmak istiyordunuz ama bir anda fiyat yukarıya çıktığı için almak istiyordunuz ama bir anda fiyat yukarıya çıktığı için 274.11'den alamadınız, bekliyorsunuz. Aynı şekilde şu an fiyat 274.14 ya mesela. Siz daha ucuza almak istiyorsunuz. Aynı şekilde buraya 260 diye yazarsanız ve tekrardan buraya 350 liranız varsa ve 350 diye yazarsanız ve al derseniz buraya açık emirler kısmına emriniz girmiş olacak. Ve ne zaman ki BNB'nin fiyatı 260 TL'ye düşerse siz otomatik olarak alım yapmış olacaksınız. Satma kısmında hemen tıkladığımız zaman yine aynı mantık. Bu sefer de satacağımız için alan kısma bakıyoruz. Yani yeşillere bakıyoruz. Yeşil kısımdan en pahalıya şöyle bakalım mesela 272.41'e şu an almak isteyen var. En pahalı almak isteyene direkt bu rakamı girip buradan satabiliyoruz. Alım satım işlemleri bu şekilde. Bir de mesela siz Türk lirası yatırdınız, BNB aldınız. BNB aldıktan sonra da buraya mesela BNB yazıp BNB'yi tekrardan Türk lirasına veya dolara çevirmeden direkt BNB ile olan işlem çiftlerine bakıp BNB'yi de başka coinlere çevirebilirsiniz. Hatta aşağı inelim. Çok da fazla işlem çifti var görüyorsunuz. Şöyle iniyoruz mesela. CHR, CHZ, JOS, CR ve bir sürü altcoin, benim bile adını duymadığım birçok altcoin'i BNB ile de veya USDT'ye çevirip direkt USDT ile de alım yapabiliyorsunuz. Şöyle çıkalım. Evet, alım satımlar bu şekildeydi. Bir de burada tabii vadeli işlemler var. Kaldıraçlı işlemler. Bunun Binance'de vesaire ben de oynamıyorum. Bedavaya kazandığım bazı paralar oluyor bazı uygulamalardan. Mesela 2 dolar, 5 dolar. Onunla kaldıraç işlem yapıyorum yaparsam da. Çünkü onu kaybetsem bile üzülmüyorum. Ama kaldıraçlı işlemler az çok biliyorsanız çok risklidir. Mesela şurada görüyorsunuz 20 kaldıraç var mesela. Bunu 20 kaldıraçla oynadığınız zaman elinizdeki paranın 20 katıyla işlem yapmış oluyorsunuz. Elinizde o para olmadığı halde ve eğer %1'lik bir düşüş bile yaşasanız normalde paranız kaybolmayacağı, kaybetmeyeceğiniz halde 20 kat oynadığınız için aynı şekilde zararınız da 20 kat oluyor ve bütün paranızı kaybedebiliyorsunuz. Yani bu tarz vadeli kaldıraçlı işlemlerde bu piyasayı az çok bilmeyen insanlar için değildir. Ben de oynarsam da dediğim gibi daha çok bedavaya kazandığım parayla daha az risk alıp 5 kaldıraçla 10 kaldıraçla oynuyorum. Gidip de hiçbir zaman 20 kaldıraçla açıkçası oynamadım. Bunu da söylemiş olayım. Bir de son olarak bu anlattıklarından sonra bir de mesela ben Telegram grubundan daha önce de çok bahsettim. Özellikle Telegram kanalımdan aşağıda açıklama kısmında yine linkleri mevcut. Direkt herhangi bir etkinlik olduğu zaman ve videosunu çekersem eğer çok geç kalacağımdan direkt orada paylaşım yapıyorum. Örnek vermek gerekirse Binance'in IDEX adındaki şurada gördüğünüz coin'in bir etkinliği vardı. Hatta ben soruların cevaplarını da Telegram kanalından paylaşmıştım. 4-5 soruluk bir test çözüyorduk Binance'te ve kimlik onaylı Binance ID'mizi yazıyorduk. Yani Binance hesabımızdaki ID'mizi yazıyorduk. Bize ilk giren kişilere ve testi yapanlara ödül vereceğini söylüyordu. Çok az bir miktar ama şöyle tıklayalım. Dün bana bu ödül geldi. 11 lira mesela. Yani çok az bir para ama test çözdüm ve bedavadan Binance bana bunu hediye etti. Bu tarz şeyleri yakalayabilmek için de Telegram kanalını da isterseniz takip edebilirsiniz. Tekrardan da dinleyip vakit ayırdığınız için çok teşekkürler. Kendinize iyi bakın.